Merhaba arkadaşlar. Hatırlayacağınız gibi bu kanalda videolara insan dilinin kökenini araştırma çalışmasıyla başlamıştım. Konulara bir değindikten sonra e, gelinen bir noktada insan dilinin genel olarak nasıl algılanması gerektiğini, dil dediğimiz olgunun nasıl tanımlanması gerektiği ile ilgili tartışmalara da girmiştik. Çünkü bazı anlayışların insan dilinin kökenini kavrayamamalarının temelinde insan dilini farklı bir biçimde algılamaları vardı. Bunun en klasik ve bilinen örneği olarak Saussure'un dil teorisi ve Chomsky'den söz etmiştim. Şimdi bu anlayışların dilin kökenine yönelik çalışmalarda başarılı olamamalarının temel dilini bir işaretler sistemi, semiotik bir bakış açısıyla ele aldıkları ve dili bir işaretler sistemi olarak tanımladıkları için bunu başaramadıklarını söylemiştim. Şimdi dilin yalnızca bir işaretler sistemi olarak tanımlanması ne demek? Şu demek, yani dil seslerin belli anlamlarla özdeşleştiği, bu anlamların dil bilgisi kurallarıyla birbirine eklemlendiği bir işaretler sistemi. Şimdi dili yalnızca böyle haberleşme ve iletişimin basit bir aracı olarak tanımladığınız zaman onu simgelerin, yani işaretlerin kökenlerine, işaretlerin ne olduklarını tanımlamaya gidiyorsunuz. Burada da karşınıza iki yol çıkıyordu. Birincisi, böylesi bir yolun çıkmaz sokak olduğunu görüp hiç bu işe kalkışmıyorsunuz ki Saussure ve diğer onun takipçilerinin yaptıkları buydu. Yani dilde işaretin işaretin gösterdiği anlamla işaret arasında doğrudan nedensel bir bağ kurulmadığı için bu tamamen soyut, keyfi bir uylaşım. Dolayısıyla bunun nasıl ortaya çıktığının hiçbir önemi yok diyorlardı. İkinci bir anlayış da Chomsky'nin getirdiği anlayıştı. Chomsky rasyonelist, yani Descartes'çi, Kantçı bir çizgiden geldiği için sonuçta o da insan dilinin bilinmeyen bir şey olduğunu, birdenbire insan beyninde bir mutasyonla oluştuğunu falan söylemişlerdi. Şimdi ben bu anlayışları eleştirmek zorunda kalmıştım. Çünkü insan dili böylesine bir işaretler sistemiyle tanımlanabilecek bir olgu değil. Bunların çok ötesinde. Şimdi bunların çok ötesinde anlamı ne demek? Yani dil sadece bir işaretlerin nasıl oluştuğu, nasıl bir araya geldikleri, bunlardan anlamın nasıl oluştuğu ile ilgili bir şey değil. İnsan dili aynı zamanda evrimsel süreç. İnsanın duygularını, düşüncelerini, karşısındaki ilişkilerini belirleyen ve ona yön veren bir olgu. Dolayısıyla onu basitçe işaretler sistemi olarak almamak gerekiyordu. Şimdi onu basitçe bir işaretler sistemi olarak aldığınızda bugün örneğin yapay zeka asistanlarının yaptıkları gibi dil çevirileri de hatalar kaçınılmaz oluyor. Neden hatalar kaçınılmaz oluyor? Çünkü yapay zekaya belli bir kelimenin belli anlamını veriyorsunuz. O anlama göre yapay zeka oradan sonuçlar çıkarmaya çalışıyor. Geçmişte bu konuda yapay zekalar çok yetersizdi. Çok yetersiz olduğu için bir sürü yanlış yapıyordu ve kimse onların dil becerileriyle ilgili ciddiye almıyorlardı. Ama daha sonra bu LLM dediğimiz, yani uzun vadeli makine öğrenmesi kavramının gelişmesiyle birlikte günümüzdeki yapay zekalar ortaya çıkınca yapay zekalar da bir öğrenme sürecinden geçmeye ve belli kelimeleri yalnızca belli anlamlarla değil, onların kullanım sıklıklarına ve bulundukları bağlama göre seçenekli biçimde ele almaya başladılar ve bu sefer çeviriler çok daha düzgün ve anlaşılır olmaya başladı. Fakat sonuçta bunun da bir sınırı var. Bunun da sınırı şu: yani insan dili öylesine akışkan ve öylesine esnek bir yapı ki insanlar arasındaki belli bir toplumdaki ilişkilere, ortama, koşulların durumuna göre bu anlamlar sürekli değişiyorlar. Sürekli değiştikleri için en gelişkin yapay zekayı bile sürekli olarak onları modellemek, veri akışını düzenlemek ve onlara yeni seçenekler sunmak gerekiyor. Eğer bu veri akışını sağlayamazsanız yapay zeka gene çuvallamaya başlıyor. Yani tam bir çeviriyi yapay zekalar yine yapamıyor ve yapamazlar da. Çünkü onların çalışma sistematiği farklı.
Yani bunun en basit örneği, örneğin ChatGPT'ye saati sorun. Saati sorduğunuz zaman size saati söyleyemiyor. Yani söylüyor da kafadan atmış oluyor. Yani 1 dakika, 2 dakika, 10 dakika hatalar yapıyor. Peki bunun nedeni ne? Bunun nedeni sürekli bu zamanın sürekli hareketli halde olması, güncellenmesi ve sürekli kendini yenilemek zorunda. Yapay zekaya bu, ChatGPT'ye bu yönde bir veri akışı, bir veri tabanı sunulmadığı için o ister istemez ancak size saati internete girerek başka mecralardan bakarak söyleyebiliyor. Şimdi bütün bunları niye anlatıyorum? Bütün bunları anlatmamın nedeni, yani insanı ilgilendiren belli olguları araştırırken o olguların ne olduğunu kafamızda belli bir yere yerleştirip o olgunun kökenine gitmeye çalışıyoruz. Şimdi o olgunun kökenine gitmeye çalışıyoruz ama o olgunun aslında ne olduğuna ilişkin başlangıçta yaptığımız ya da genel olarak kabul edilen tanımın doğru ve yeterli olup olmadığını bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de ortaya sorunlar çıkıyor. Şimdi bütün bu anlattıklarımın milliyetçiliğin ortaya çıkışı ve milliyetçiliğin kökeniyle ilişkisine, onunla ilişkisi de şu. Şimdi ben burada milliyetçiliğin nasıl ortaya çıktığını, nasıl geliştiğini, milliyetçilik ve millet olgusunun özelliklerinin insan toplumlarına nasıl belirdiğini anlatmak için geçmişe gitmek zorunda kaldık. Fakat geçmişe gittiğimiz zaman belli olguları, belli durumları tartışırken aslında bunları biliniyor varsaymak zorundayız. Çünkü bir milliyetçilik ve bir millet algısı var. Genel olarak bu millet algısı ve milliyetçilik algısı insanların kafasında yerleştiği için benim millet ve milliyetçilik olgularının geçmişini açıklamak için geriye gittiğim durumlarda herkes kendi kafasındaki millet anlayışına ve milliyetçilik anlayışına bağlı olarak konuları düşünmek durumunda kalıyor. Bu zaman da bir kısır döngüye girmiş oluyoruz. Yani örneğin ben milliyetçiliğin ve millet olgusunun nereden ortaya çıktığını anlatırken genel olarak ilk olarak Batı Avrupa'da ortaya çıktı dedim. Peki neden Batı Avrupa'da çıktı? Batı Avrupa'da neden ortaya çıktığını anlatabilmek için de belli konuları sırayla ele almayı düşündüm. Şimdi bunların birincisi Batı Avrupa'da Avrupa feodalizminin özgün biçimlenmesi, bu Avrupa feodalizminin biçimlenmesine katkıda bulunan Roma İmparatorluğu'nun rolünü ve Roma İmparatorluğu'nu yıkan kavimler göçünün etkilerinden söz ettim. Şimdi bu etkiler sayesinde Avrupa feodalizmi belli özellikler kazandı. Şimdi Avrupa feodalizmin belli özellikler kazanmış olması aynı zamanda Avrupa'daki devlet yapılanmasının ne olduğunu araştırmamızı gerekti ve bu Avrupa'daki devlet yapısının belli özelliklerinden söz etmek durumunda kaldım. Yani Avrupa'da devletler siyasi bölünmüşlüğe bağlı olarak çok sayıdaydı ve esas olarak işlevleri halkı ve düşmanlarına karşı ülkenin sınırlarını korumak, bastırmak ve dolayısıyla yöneticilerin ülkede hakimiyetlerini sürdürebilecek bir merkezi yapıyı sürdürebilmek. Dolayısıyla bizim bugün bildiğimiz anlamda bu devletin bir takım işlevleri yapıp ettikleri yoktu. Şimdi konuyu buradan girip bunu anlatmaya başlayınca ve Avrupa'daki bu tabloyu değiştiren ve millet olgusunun görünür hale gelmesine neden olan esas olayın Büyük Fransız Devrimi olduğunu söyledim. Şimdi Büyük Fransız Devrimi olduğunu söyleyince buradan da otomatikman bazı arkadaşlar şöyle sonuç çıkardılar. Demek ki milli devrimlerin ortaya çıkmasıyla birlikte milliyetçilik başladı. İyi ama o zaman da örneğin ilk milli devrim diyebileceğimiz Fransız devriminden önce Amerika'da biliyorsunuz Amerikan bağımsızlık savaşının sonucunda Amerikan bağımsızlık bildirisinin ortaya çıkması 1776'lar falan. Dolayısıyla da ilk milliyetçiliğin benim bakış açıma göre Amerika olması gerektiği söylendi. Şimdi böyle akıl yürüten arkadaşlar yanılmış değiller. Çünkü benim anlatımımdan aslında böylesi bir yorumun çıkmaması için hiçbir neden yok. Şimdi benim burada
anlatmaya çalıştığım ve sıraya koyduğum bazı özellikleri burada size hatırlatmam gerekiyor. Çünkü videoları izlemeye devam eden arkadaşlar benim bunları sırasıyla ve tek tek anlattıktan sonra bir bireşime, yani bir senteze gideceğimi bilmeleri gerekiyor. Millet olgusunun ilk olarak Avrupa'da ortaya çıkmasının nedenlerini anlatırken Avrupa feodalizminin özgünlüklerini, Avrupa devletinin temel niteliklerini ve ayırt edici çizgilerini anlattıktan sonra bu konunun devamında öncelikle Avrupa'daki kent olgusunu, özel kentlerin nasıl ortaya çıktıklarını ve Avrupa'daki benzersiz, yani dünyanın diğer köşelerinde görülmeyen kent olgularının özgünlüklerini ortaya koymamız gerekiyor. İkinci olarak Avrupa kentinin ve ona bağlı sözleşme geleneklerinin açıklanmasıyla birlikte Avrupa'daki siyasi parçalanmışlığa ilginç bir biçimde dahil olan ve onu yönlendiren Hristiyanlığın ve papalığın siyasi rolüne değinmemiz gerekiyor. Çünkü papalığın Avrupa'daki rolünü göz ardı ederek Avrupa'daki siyasi toplumsal gelişmeleri açıklamak mümkün değil. Dolayısıyla kent olgusundan sonra Hristiyanlık ve papalık konusunu da ele almamız gerekiyor. Bitti mi? Bitmedi. Avrupa'nın özgünlüklerini açıklayabilmek için Avrupa'daki siyasi bölünmüşlüğe bağlı olarak süren, örneğin diyelim 30 yıl savaşları var, hatta 100 yıl savaşları var. İşte değişik isimlerle anılan böyle bir sürü iç savaş ve bölgesel savaş var. Bütün bu savaşların Avrupa'daki toplumsal biçimlenmelerdeki rolünü de ele almamız gerekiyor. Yine bunlara bağlı olarak Avrupa'da başlayıp Doğu'yla ilişkileri belirleyen ve bir sürü soruna ve bir sürü sonuca yol açan Haçlı seferleri var. Daha sonra Avrupalıların dünyayı fethetme maceralarının başlangıcı olarak coğrafi keşiflerle yönelmeleri ve bütün bunların sonucu olarak Avrupalıların görülmemiş bir biçimde bütün dünyayı talan ederek belli bölgeleri sömürgeleştirmeleri olguları var. Şimdi bu sömürgeleştirme çabalarını, bu coğrafi keşifleri, Haçlı seferlerini ve bütün bu gelişmeleri de göz önüne almak zorundayız. Bunların ardından sanayinin gelişmesine bağlı olarak millet olgusunu ve milliyetçiliğin ortaya çıkışını ele alacağız. Şimdi o zaman ne olmuş oluyor? Yani dilin kökenini açıklarken ister istemez içine girdiğim ve belki de aylarca süren araştırma ve tartışmaların bir benzerini burada da yapmak durumunda kalıyoruz. Yani millet olgusunun ne olduğunu iyice kavrayabilmek ve milletin kurucu öğelerini, unsurlarını açığa çıkarabilmek için milletin nasıl ortaya çıktığını ve geçmişine gitmek zorunda kaldık. Fakat milletin nasıl ortaya çıktığını ve geçmişine giderken bu millet olgusunun millet öncesi topluluklardan farklılıklarını akılda iyice tutmamız gerekiyor. Bu açıdan konuya baktığımızda sonraki videolarda millet olgusunun neden Batı Avrupa'da ortaya çıktığını açıklamaya yönelik videolardaki konuları ele alırken aklımızda olması ve sık sık hatırlamamız açısından bu özelliklere kısaca değinmek istiyorum. Çünkü eğer bu konularda kafamız net olmazsa yapmaya çalıştığımız açıklamalar tam olarak anlaşılmayacaktır. Bir kere feodal dönemden, yani millet olgusundan önceki toplumlarda ilişkiler esas olarak yüz yüze ilişkilerde. Bu toplumlarda, yani feodal toplumda ya da feodalizme ulaşmamış da olsa avcı, toplayıcı, göçebe, diğer toplumlardaki ilişkiler esas olarak küçük gruplarda bireylerin yüz yüze ilişkileriyle yürütülüyordu. Şimdi bireylerin yüz yüze ilişkileriyle yürütülen bu toplumlar esas olarak dışa kapalı, kendi yağıyla kavrulan, kendi içinde yaşam döngüsünü sağlamaya çalışan ve esas olarak ticaretin, meta üretiminin ve değişimin pek gelişkin olmadığı, mal ve hizmetlerin esas olarak takas işlemiyle yürütüldüğü bir topluluk biçimi. Yani bu toplumda
paraya o kadar ihtiyaç yok. Çünkü örneğin çiftçi bulunduğu bölgede yaptığı koşullara göre ürettiği ürünleri pazara götürüyor. Pazarda onları başka ihtiyacı olan ürünlerle trampe ediyor, değişiyor. Bugünün olduğu gibi işte kabzı mallar yok. Onun gelip ürününü alıp o ürün karşısında ona para veriyor. Çiftçi de gidip o parayla ihtiyacı olan başka ürünleri alıyor diye bir şey yok. Genellikle ürünler birbirleriyle takas ediliyor. Şimdi böyle olduğu için paranın rolü sınırlı olduğu için bu topluluklar yüz yüze ilişkiler siyasi ilişkiler noktasına pek ulaşmıyor. Ama bir milletin ortaya çıktığını ve milletleri düşünün. Esas olarak milletler gelişmiş, meta üretiminin geliştiği, paranın son derece önemli olduğu, iş bölümünün geliştiği, dolayısıyla toplulukların kendi içlerinde kendi kendilerine yeterli birimler olmaktan çıkarak toplumsal genel iş bölümünün parçası olarak belli konularda özelleştikleri bir toplum biçimi. Dolayısıyla geleneksel topluluklarla milletlerin ortaya çıktığı topluluklar birbirinden çok farklı. Yani milletlerde daha önce de anlatmıştım. Yani bir merkezi yöneticinin bütün ülkeye hakim olması ve yukarıdan aşağıya ülke topraklarını dağıtarak belli bir egemenlik biçimi kurması ve buna bağlı olarak ülkenin belli bölümlerini bu insanlara paylaştırarak yönetimini sürdürüyor olması bu tür topluluklarda dikey bir merkezileşme ve buna bağlı ilişkileri ortaya getirmişti. Ama oysa ki bir milletten söz ettiğimizde böylesi bir merkeziyetçilik ve ilişkilerin yalnızca yukarıdan aşağıya egemenler tarafından dağıtıldığı bir ilişki görmüyoruz. Tam tersine burada teorik olarak bütün millet üyeleri birbirine eşit olarak göründükleri için topluluk içerisinde çok keskin sınıf tabaka ayrımları yok. Kağıt üzerinde bir cumhurbaşkanı ile başbakanla sıradan bir vatandaş aynı haklara sahipler. Oysa ki geçmişin toplumlarında böyle değildi, biliyorsunuz, soyluluk, aristokrasi diye bir olay vardı. Yani bir kral, bir hükümdar, onun mahiyetindekiler, sarayda yaşayanlarla diğerleri eşit olarak görülmeleri mümkün değildi. Peki neden böyleydi? Çünkü milletlerin ortaya çıkmasıyla birlikte evrensel hukukun geliştiğini ve hukuka bağlı ilişkilerin yerleştiğini görüyoruz. Yani örneğin hukukun temeli olarak Roma İmparatorluğu gösterilir ama Roma'da bile biliyorsunuz sonuçta Roma köleci bir toplumdu ve Roma'daki özgür vatandaşlarla kölelik arasında gidip gelen tabakalar, yabancılar, bir sürü sınıf ve tabakalar vardı. Yani o çok övülen Roma hukuku bile böylesi temel ayrımların üzerine şey yapmıştı. Ama milletler ortaya çıktıktan sonra böylesi bir ayrım tümüyle ortadan kalktı. Milletler ortaya çıktıktan sonra kağıt üzerinde bütün vatandaşlar ülkenin anayasasına ve ona bağlı olarak çıkarılmış yasalara uymak konusunda eşittiler. Yani ben bir kralım, ben bir hükümdarım, cumhurbaşkanıyım, başbakanım deyip o yasalarda söylenen şeyleri çiğneme hakkınız olamıyor. Milletleşmenin olduğu ülkelerde temel olarak bu. Dolayısıyla başlangıçtan itibaren köklü geçmişe dayanan ve ilk milletleşmiş devletlerdeki bu yöndeki özelliklerin ne kadar önemli olduğunu, bizim ülkemizde bu kadar gevşek, kafasına göre davranabilen, işte nepotizmi yani akraba kayırmacılığını sonuna kadar kullanabilen yöneticilerin olmasının bizim millet olgumuzun ve bizdeki milliyetçiliğin gecikmiş bir milliyetçilik olduğunu, tepeden inme bir biçimde geliştiğini ve dolayısıyla birçok sakatlıkla mağlup olduğunu söylemiştim. Şimdi Batı Avrupa'da gördüğümüz ve klasik millet olgusu ve onun özelliklerine bağlı özellikler bizde mumla arıyorsunuz yani. Bunları bizim ülkemizde görmemiz mümkün değil. Tabii bunları söylerken Avrupa'daki ilk milletleşmenin olduğu
ülkeleri ve devletleri yüceltmek istemiyorum. Çünkü onların geçmişinde de burada sık sık vurguladığım gibi bugün bizim yaşadığımız sıkıntıların hepsi vardı. Örneğin geçmişte Avrupa'da hükümdarlar devletle özdeşleşmişti. 14. Louis olması lazımdı. Bir tartışma oluyor. Birisine bir şey söylediği zaman bir yasadan, hukuktan falan birisi söz ediyor. Ondan sonra 14. Louis kral, Fransa kralı diyor ki ya diyor sen ne diyorsun diyor. Devlet benim diyor. Devlet benim. Yani ben ne dersem o olur diyordu. Geçmişte böyleydi. Nitekim Fransa kralları örneğin isimlerinin hepsi Louis'dir. Biliyorsunuz yani Fransız devrinde 16. Louis'e gelene kadar hepsi Louis. Louis ölüyor, onun yerine oğlu Louis geçiyor. Zaten o Fransa'da böyle bu anlamda bir ünlü bir slogan da vardı. Diyelim mevcut kral öldükten sonra sarayda herkes bağırmaya başlıyor. Kral öldü, yaşasın kral. Yani onun oğlu tahta geçiyor. Şimdi millet öncesi topluluklarda yönetimin halkla ilişkisi ve diğerleriyle ilişkisi böyle. Ama hiçbir millet olgusunun yerleşmiş olduğu ve hukukla yönetilen hiçbir toplumda böyle bir şey olamaz. Yani bir cumhurbaşkanı iyi, güçlü, yeterli. O cumhurbaşkanının oğlu sırf cumhurbaşkanının oğlu olduğu için başa gelemez. Böyle bir kural yok. Böyle bir şeyi hiç kimse kabul edemez. Edilmez yani. En geri ülkelerde bile bu konuda büyük bir direnç vardır. O zaman buraya kadar dağınık biçimde de olsa hızlıca özetlemeye çalıştığım özellikleri göz önüne tuttuğumuzda millet olgusunun yani millet denilen toplumsal birimlerin birdenbire ortaya çıkmadıklarını, milleti oluşturan insanlar arasındaki ilişkilerin yüz yüze ilişkiler olmaktan çıkıp siyasi ilişkilere, anayasaya ve hukuka bağlı bunların temelinde gelişen ilişkilere bağlı olduğunu teslim etmek zorundayız. Yoksa böylelikle milletlerin millet öncesi topluluklardan çok önemli farklılıklarının olduğunu görüyoruz. Bu önemli farklılıkların ne olduklarını az önce değinmeye çalıştım. Bir kere milletleşmenin tamamlandığı bir toplumda kaslar, ayrıcalıklı sınıflar, tabakalar olmaz. Kağıt üzerine herkes eşittir. Bir insan yönetime geldiği zaman halkın rızasını, onayını alması gerekir. Ve bu onayı almanın yolu da onların kendisine biat etmeleri değil, demokratik seçimle. Yani genel iradenin yansıdığı seçimler yoluyla bu yetkiyi alması gerekir. Ve bu yetki hiçbir zaman ömür boyu olmaz. Belli yasayla, anayasayla sınırlı süreler boyunca bu yetkiyi kullanabilir ve kendini yeniden onaylatması gereken seçimler olduğunda bu onayı alamadığında o kişi oradan çeker gider. Yani bunun için bugün Batı Avrupa'da örneğin başbakanların, bakanların, yüksek devlet görevlilerinin çoğunun adını halktan insanlar bilmezler. Çünkü her biri geçici bir süre için o göreve gelir. Başarılı olursa bir daha seçilir, başarılı olamazsa çeker gider. Zaten başarılı olamayan bir siyasi lider, parti başkanı da hemen istifa ediyor biliyorsunuz. Ama bizim ülkemizde hiç öyle bir şey yok. Adam 15 kere de yenilse, her seçimden yenilgiyle de çıksa partisinin başında olmaya devam ediyor. Zaten bütün bu özellikleri nereden ortaya çıktıklarını ya da gecikmiş milletleşmenin ne olduğunu bu videolar dizisi boyunca anlatmaya çalışacağım. Şimdi konuları bu biçimde ele aldığımızda bizim Avrupa'da, Batı Avrupa'da neden milletleşmenin ilk olarak ortaya çıktığını açıklayabilmek için Avrupa feodalizmi ve Avrupa devletinin belli özelliklerine, çizgilerine baktıktan sonra sırasıyla ele alacağımız belli konular var. Bunlar Avrupa kentinin özgün yapısı, Hristiyanlığın ve ona bağlı olarak kilisenin ve papalığın siyasi rolü, Avrupa'daki iç savaşların rolü, Avrupa'daki Haçlı seferleri, coğrafi keşifler ve dünyanın sömürgeleştirilmesi çabaları, buna bağlı olarak sanayinin
gelişmesi ve sanayileşmenin önemi ve bütün bunlarla birlikte Avrupa'daki siyasi kültürün değişmesi. Şimdi sırasıyla bu konuları ele alıp bunların ayrıntılarına girmeden Avrupa'da neden milletleşmenin ilk olarak Avrupa'da ortaya çıktığını anlayamayız. Bunu neden anlayamayacağımıza ilişkin belli karşılaştırmaları da yeri geldikçe yapacağım. Yani Türk-Moğol devlet geleneğinin ne olduğu, neden Avrupa'daki bir takım ilişki ve süreçlerin Doğu'da, Türkiye'de, İran'da ve Orta Doğu'da bulunmadığını, bunların da nedenlerini anlatmaya çalışacağım. Videonun sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beni izleyen, eleştiren, yorum yapan ve destekleyen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.